Merhaba sevgili akrepler. Hoş geldiniz Aralık ayına. Bakalım Aralık ayı sizler için nasıl olacak? Umarım Kasım ayı sizler için güzel geçmiştir. Şimdi Aralık'a geldik. 2025'te artık bitiyor ve yeni yıla doğru ilerliyor olacağız. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler sizin için bu ay 2-8 aksında ilerleyecek. Yani para durumları. Alma, verme, paranızı geliştirme bu konuda ilerleyeceğiniz bir Aralık ayı olacak. Yeni, daha güçlü bir akrep geliyor sevgili akrepler ve yükselen akrepler ve bu ayda değişimin ayak sesleri son revizelerini yapıyor olacaksınız. Ve ayın hemen başında Koç burcunda giriş yapıyor olacağız ve sizin için tabii ki günlük hayat meşgaleler, ev ortamınız, iş ortamınız, buradaki çalışmalarınızda aktif bir şekilde bir aya giriş yaptığınızı görüyoruz. Tabii ki parasal konular, öz değerleriniz, öz varlığınız, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular ve tabii ki günlük hayatın içindeki meşgale içinde bu hareket devam ediyor olacak. Hemen ayın başında çok güzel bir su üçgenimiz var. Tabii ki siz de su burcusunuz. Özellikle gelecek hedefleriniz, yaşamla ilgili yapmak istediğiniz, sevdiğiniz kişiler ve kararlarınız arasında güzel bir su üçgeni oluşuyor. Burada hobileriniz, kendinize vakit ayırmak, sevmek, sevilmek, aşk konuları, gelecekle ilgili konular, parasal yatırımlar bunlarla ilgili güzel, akışkan bir süreç içinde olacaksınız hemen ay başında. Tabii ki yönetici gezegeniniz klasik astrolojide Mars. Mars bu süre içerisinde yayda ilerliyor olacak ve tabii ki sizin için ikinci evinizde biraz böyle masraf çıkıyor sanki sizden sevgili akrepler. Biraz böyle para yaratmaya çalışıyorsunuz. Varlık, mal, mülk, değer kazanmak, günlük yaşamdaki pek çok konuda hareket halinde biraz masraf yaptırıyor gibi gözüküyor size. Burada bazı çelişkiler, bazı yolunuza koymak gereken bazı konular olabilir. Mars burada birazcık para evinizde, para yaratma evinizde bazı ertelenmiş bir takım para, işte borçlar, bankalar, krediler bunlarla beraber hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle de Merkür'de tabii ki bu alanda ikisi birlikte ikinci evinizin içinde oldukça yoğun bir hareket var. Ve 2 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçecek. O da tabii ki ikinci evinizde Plüton'la 60'lık yapacak ayın hemen başına. Demiştik ya para evinizde bir hareketlilik var. Para geliyor size, merak etmeyin sevgili akrepler. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz parayı için. Gerçekten uğraşıyorsunuz. Güzel girişler, gelirinizin belki artması, ılımlı güzel etkileşimler içinde olacağınızı görüyoruz. Burada tabii ki masraflarla beraber ilerliyor. Evet, bir gelir gelecek. Burada özellikle gelecekle ilgili yapacağınız konularda yatırım yapmak isteyeceksiniz. Burada ilerletmek isteyeceğinizi görüyoruz. Fakat burada kalıcı olmak adına acele etmemek. Tabii ki bu gelen paraları öncelikle hani bu ödemelerinizi tamamlamak ve burada bunlarla ilgili ilerlettiğinizi çevresel etkilerle beraber işinizle, ticaretinizle burada bir yoğun enerjinin hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle ikinci evinizde. Aynı zamanda hem iletişimsel hem fikirsel yani hem konuşmalarınızda çevrenizdeki kişilerle hem çevre etkilerinizde oldukça olumlu, aktif, motivasyonunuz yüksek bir ay girişine başlıyorsunuz. Tabii ki Venüs Yay burcunda oldukça hareketli. Plüton'la da 60'lık yapıyor. Çok güzel. Bu özellikle geliştirmek istediğiniz fikirler, aile, ev, evinizi geliştirmek, yeni bir ev almak, belki işinizi geliştirmek, aile içindeki bireylerin gündemleriyle yoğun, güçlü, kalıcı ilişkilere odaklandınız ve buradaki bağların öneminin çok arttığı bir süreçte olacaksınız sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Ve 5 Aralık ikizler dolunayı, değişen planlar ve parlayan fikirler diyoruz. İkizler dolunayı siz sevgili akrepler ve yükselen akrepler için tam 8. ev konularında gerçekleşiyor olacak. Yani para evi dediğimiz, yani sağlık evi dediğimiz ve derin dönüşümler evi dediğimiz yerde gerçekleşiyor olacak. Sizi tabii ki derin duyguların insanlarısınız. Sizler tabii ki hani sezgisel o duyguların efendisi neredeyse. Hani geçişlerini çok iyi bilen, iç dürtüleriniz, içgörünüz çok yüksek olan bir burcun mensubusunuz. Bu anlamda 8. ev aslında sizin eviniz sevgili akrepler. Buraya yerleşen bir dolunay. Tabii ki duygusal olarak pek çok anlamda o derin korkularınız, derin istekleriniz, hayatla ilgili endişeleriniz belki
belki geçmiş kayıplarınızı artık ikizlerin dolunayı aydınlatıyor olacak. Tabii ki bu sırada Merkür tam birinci evinizde, Akrep'te, oldukça zeki, aynı zamanda oldukça o iç dürtülerinizin arttığı bir süreçtesiniz. Çok güçlü, etkin bağlar kurabileceğiniz bir ikizler dolunayı sizleri bekliyor. Burada hem mantıklı, aynı zamanda içgörünüzün de çok arttığı bir ikizler dolunayı olacak. Oldukça konuşkan bir ikizler dolunayı ama bu konuşkanlık tabii ki hedefe giden konuşmalar. Burada tabii ki sizin için bu Merkür'ün ay düğümleriyle yapmış olduğu kare hedeflerinize giden yolda hem arkadaşlarınız hem çevreniz hem hedeflerinizle bunları paylaştığınızı, bunları geliştirmek için yolunuza çıkan taşları bir bir çözümlemeye başladığınız bir süreçte olduğunuzu görüyoruz. Tabii ki ayın başına da demiştik, Aralık ayı bir akrep yeniden doğuyor demiştik. İkizler dolunayında gerçekten fikirleriniz, parayı kazanma, hedeflerinizle ilgili o büyüyen noktalarda çok iyi nokta atışı tespitler yapabileceğiniz bir dolunay olacak. Özellikle bu dolunay tabii ki yöneticisi aslında Almuten dediğimiz Jüpiter. Jüpiter şu anda retro ama bunları revizeliyorsunuz. Adeta bu geçmişte yaptığınız planlar, programlar, parayla ilgili hedefler, bunlarda size zarar veren konuları ayıklayıp temizleyip o aşina olduğunuz duyguları yeniden düzenlediğiniz bir sisteme geçiş yapıyor olacaksınız ve bunları görüyor olacaksınız. Yani yanınızda hangi insanlar var, hangi insanlar ulaşılmaz ve bağ kurulmaz ve belki geçmiş arkadaşlarla beraber bu işlerinizi büyütmek adına ilerliyor olacaksınız. Tabii ki burada eşiniz, eşinizin gelirleri, bunlarla ilgili de bir artış, bir değişim, burada bir kazancınızı yükseltme olasılığı olabilir. Yine davalar, kağıt işlemleri, bunlarla ilgili işleriniz varsa da ikizler dolunayında tamamen artık ortaya çıkıyor olacak. İyi anlamda, güzel anlamda bütün konuları hallettiğiniz bir ikizler dolunayı, hedeflerinizde büyüyen konularda artık kesin kararlı bir lazer ışığı gibi ilerliyor olacaksınız. Tabii ki burada biraz böyle yatırımlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Biraz paranızı arttırmak için özellikle burada Satürn ve Neptün de tabii ki bu dolunayda etkili olacaklar. Mars'la beraber buraya etki yapıyorlar. Yani biraz böyle bir karamsarlık, çelişkiler, daha tam emin olamadığınız noktalar, belki bu kişilerle iş yaparken böyle bir takım aksaklıklar olabileceğini gösteriyor. Bu ikizler dolunayında unutmayın, çevrenizdeki kişilerden gerekli destekleri almasanız da vermiş olduğunuz o hani kararlılık, çözüm yolları, fikirler oldukça etkin olacak. Bunları kullanarak bardağın dolu tarafına bakarak ilerlemeniz gereken bir ikizler dolunayı kesinlikle aşırı risk almıyorsunuz ama kişilere güven, çelişkiler, fikirlerin daha henüz oturmadığı ve belki minik minik revizeler yaptığınız bir süreçte olacaksınız. İkili ilişkilere baktığımızda pek çok kişiyle yan yana gelebilirsiniz. Bu kişiler geçmişten gelebilir. Geleceğe yönelik planlar, hedefler, projeleri büyütüyorsunuz. Tabii ki aşk, sevgi konularında hala böyle biraz istediğiniz gibi kıvamda değil açıkçası. Biraz böyle hayal kırıklıklarıyla yüzleşmeler, artık hani yeni bir sisteme geçmeden önce o fikirlerinizi, o kişilerle o ilgili o derin düşüncelerinizi biraz daha netleştirmeye başladığınız bir süreçte olacaksınız. Çünkü bazen kişilerden hala ümidi kesmemiş olabilirsiniz ama onlar artık bu ikizler dolunayında yaşadığınız bu çelişkilerle, kararsızlıklarla artık diyeceksiniz ki kararsızlık bir cevap değildir. O yüzden daha ileriye dönük projeler ve hedeflere doğru yöneldiğiniz bir ikizler dolunayı olacak. İkili ilişkiler adına karanlıkta kalan tüm gölgeli yanları aydınlatabileceğiniz, görebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Yani şimdi burada evlilik olabilir bu. Evlilikle ilgili beklentileriniz, yeni tanıştınız, belki sevgiliniz, çocuklarınızla ilgili tüm ikili ilişkileri kapsadığı için burada bazı şeyleri tabii ki orada bir Uranüs var, bağımsızlık ihtiyacınız var. Buradaki bir takım engeller, problematik yapılar, bunları tüm aydınlığıyla görüyorsunuz ama kimi akrepler için bunları bilerek devam edebilecek bir noktada da olabilirler. O yüzden bu ikizler dolunayı bu çelişkilerden netleşerek çıkacağınız bir dolunay olacak. Sağlık konularına baktığımızda ay ikizler tabii ki kadınlarda özellikle sizin için burada koçu yönettiği için Mars, yine kadınsal rahatsızlıklar varsa sevgili akrepler lütfen dikkat ve ay ikizler eller, omuzlar,
üst solunum yollarını sembolize ediyor biliyorsunuz ve burada ikizlerin sembolize etmiş olduğu konular, geçmiş bir rahatsızlığınız varsa, tabii ki ay olduğu için de kadınsal rahatsızlıklar, cinsel rahatsızlıklar diyoruz. Bu alanda burayı işaret ediyor. Lütfen bedeninizde buraya çok dikkat. Yine duyarlılık olabilir. Bu hassasiyet, işte bağışıklık sisteminde bir takım problematik yapılar olabilir. Çünkü yine Satürn'ün etkilerinden, Mars'ın etkilerinden dolayı ateşli enfeksiyonlar, bu gibi rahatsızlıklara dikkat etmek gerektiğini gösteriyor sevgili akrepler. Genel anlamda olumlu olacak tabii ki sağlık, ama yorgunlukla beden bağışıklığını lütfen desteklemeyi unutmayın. Güzel bir dolunay diliyorum. Ve 6-7 Aralık'a geldiğimizde Merkür, Jüpiter, Satürn uyumlu açılara geçecek. Yani Merkür hem Satürn'e hem de Jüpiter'le güzel açılara geçiyor. Peki bu ne demek? Sizin için 9. ev. Yabancılarla işleriniz, kağıt evrak işleriniz, davalar, tüm bu konularda güzel ilerleyişler alacaksınız. Yolculuk, plan, program, yeni proje, bunlarla ilgili ilerlemeler alabilirsiniz. Yine parayla ilgili konularda, özellikle paranın gelişiyle ilgili bir takım ilerleyen projelerden dönüşler de sağlayabileceğiniz olumlu güzel günler. Zaten Merkür Akrep'te, bu dönemde Merkür Akrep'te ilerleyişiyle beraber zaten kararlarınızı oluşturmak, burada gelişen konular, bunların üzerine gideceğiniz, daha da büyüteceğiniz bir süreçte olacaksınız. Çok güzel. Merkür ve özellikle Jüpiter'in bu güzel açıları size ay başında fayda sağlayacak. İş, eğitim, akademik konular, tüm bu konularda güzel etkiler alıyorsunuz. 6-7 Aralık'ta oldukça verimli günler, bunları değerlendirebilirsiniz sevgili akrepler. Ve 9-10 Aralık'a geldiğimizde biraz gölgeli günlere giriyoruz. Mars Satürn'le kare yapacak. İşte birazcık tükenmişlik sendromu dediğimiz o Mars'ın balıktaki Satürn'le beraber değişen konuları kontrol etme ihtiyacı, parayla ilgili özellikle sizin burada hareket ettiği için yatırımlarınızdan belki para dönüşünü almakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Bu da biraz keyif kaçıran bir nokta. Birazcık böyle çocuklarınız, belki çocuklarınızın gündemlerinin hızlanması, masraflar, bu gibi konularda hareket eden bir konum var. Burada tabii ki lütfen bu çelişkili, zorlu zamanlarda bu tükenmişlik sendromuna girmemek, bu böyle motivasyon yitimini kaybetmemek, yoğun duygusal etkiler içinde hani çocuklarınız, sevdikleriniz, sorumluluklar, yükümlülükler, burada depresif durumlara karşı motivasyonunuzu lütfen yitirmeyin sevgili akrepler. Siz güçlüsünüz, mücadele burcusunuz. Gerçekten zorlu, baskılı durumları yenileyebilen durumlardan fark edeceğiniz ve buradan çıkabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Çünkü bu duyguları zaten önceden de yaşamıştınız. Benzer konular yine sevgi, aşk, çocuklar ve para durumları ile ilgili iki noktada çok etkin çalışıyor olacak. Bu geçmiş şeyleri zaten aşina olduğunuz konular. Buralarda farkına varmak, kendinizi rahatlatmak çok çok önemli olacak. Ve 10 Aralık'ta Neptün Balık burcunda artık ileri hareketine başlayacak. 5. evinizde hayaller, yapmak istedikleriniz, yatırımlar. Burada sizi Neptün geri hareketiyle o geçmişte yaşadığınız pek çok olayı gündeme getirerek burada size kalıcı olmasını istediğiniz noktalara işaret etti. Çünkü burada Satürn'le beraber hareket ediyor. Artık kapatacak burayı. Kapatacak dediğimiz yeni 2026'da yepyeni bir döneme geçecek. Sizin 6. eve Koç'a geçiyor olacak. Bundan önce hedefleriniz nelerdi? Neler yaptınız? Şöyle geçmişe bir dönüp bir bakın. Ne hayal ettiniz? Ne elde ettiniz? Zaten yıl sonu kapanıyor sevgili akrepler. Burada Neptün artık tamamen bu illüzyonu kaldırmaya başlayacak. Burada sevgiyle ilgili yapmak istediğiniz hayallerle ilgili orada ince bir duvar var. Bu ince duvarı yıkarak çok daha derin bağlar, daha derin ve kalıcı değerler üzerine ilerlemenizi istiyor açıkçası. Burada yaşamın getirdikleri ne olursa olsun yaşamda size değer katan konular, kişiler, işte yokluk bilinci, sevgi eksikliği, aidiyet hissi, bir yere bağımlı olma veya bağımsızlaşma, bu gibi tüm bu konuların üzerinde Satürn ve Neptün artık diyecek ki buradaki duygulara aşinasın ve artık burada hissettiğin şeyleri tamamla. Çünkü ben seni 2026'da yeni bir yere taşıyacağım. Yeni konulara, yeni çalışmalar içine sokacağım diyor. Burada zaten size değer katan konular o yokluk bilinci, işte kişilerden aldığınız sevgi,
çocukluk, o çocukluk içindeki sevinç, arkadaşlık, yine bunların hepsi aslında parayla ilgili gibi gözüküyor ama aslında daha değerli, daha öz kaynağa yerleşen bir yerde. O yüzden 2-8 aksınızdaki bu değişimler son revizelerini tamamlıyor olacak. Neptün'ün bu büyük geçişi de oldukça değerli sizler için sevgili akrepler. Siz de su burcusunuz zaten, en derin noktada bunları hissediyorsunuz. Tabii ki bu duygu yoğunluğunu olabildiğince tabii stabilize etmek, o depresyon, melankoliden çıkıp o güzel ilhamınızı, üretkenliğinize çevirmek, kararlı olmak önemli olacak. Ve 12 Aralık'ta Merkür de Yay burcuna geçiyor olacak. Akrepteydi, sizin burcunuzdaydı, birinci evdeydi. Keskinleştiriyordu düşüncelerinizi, fikirlerinizi en ince noktasına kadar görmenizi sağlıyordu. Şimdi para evinize doğru hareket edecek. Çok güzel. Bu para evinize geçmeden yalnız 11 Aralık'a lütfen dikkat. Çünkü 11 Aralık'ta tam Uranüs'te bir karşıtlık yaparak geçecek. İşte burada tuhaf haberler, karşıdaki kişiden gelecek olan ilginç haberler, sürprizli haberler, umarım sürprizli olur. Burada geçişte çok karar vermek için uygun günler değil aslında 11 ve 12'si içerisinde. Çünkü Merkür burç değiştiriyor olacak ve Merkür aslında 13 Aralık'ta Plüton'la beraber çok güzel bir 60'lık yapacak. 13'ünü kullanın. Burada parayla ilgili, evinizle ilgili, yatırımlarınızı değerlendirmekle ilgili bazı konularda fikirler, bazı gelişmeler alabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, ancak projelerinizi geliştirmek, işinizi geliştirmek, kişilerle bağ kurmak çok güçlü bir konsantrasyon verecek Plüton'la yapmış olduğu bu açı. Kişilerle görüşmek, yan yana gelmek, paranızı arttırmak adına bir takım fikirleri ortaya koymak için çok çok uygun. Evinizdeki kişiler, onlarla konuşmak, görüşmek, evinizin içinde değişen sistemle yine 13 Aralık kullanabilirsiniz sevgili akrepler. Ve 15 Aralık'a baktığımızda Mars artık 3. evinize geçecek. Oğlak burcuna geçecek. Mars Oğlak'ta tam bir maraton koşucusu diyoruz. Mars Oğlak'ta plan, proje, strateji belirleme. Oğlak burcu, evet, müdürler, CEO'lar geldi resmen. 3. evinize, bu da sizin iş hayatınız, düşünceleriniz, fikirleriniz, burada çok aktifleşiyorsunuz. Uzun sürede yapmak istediğiniz fikirleri adeta bir maraton koşucusu gibi hesaplayıp önümüzdeki yıl için plan program yaptığınız bir zamana geçiyorsunuz. 15 Aralık'ta tabii ki paranızla ilgili konular, burayı geliştirmek, bunlarla ilgili haberler, gelişmeler alacağınız bir süreçte olacaksınız. Burada aynı zamanda 3. ev yolculuklar evi, kısa yolculuklar dediğimiz, hani buradan işte ne bileyim Kadıköy'e gidiyorsunuz, işte buradan İzmir, Bornova bir yere gidiyorsunuz, Kordon'a gidiyorsunuz. Böyle bir kısa yolculuktan bahsediyoruz. Bu tabii ki trafik demek bizim için. Eski zamanda yazıldığı için bu şekilde çevirebiliyoruz. Tabii ki 3. ev fikirlerimiz demek. Burada düşüncelerimizin aktifleşmesi ve trafik. Trafikte agresiflik, kazalar, sakarlıklar, bunlara dikkat etmeniz de gereken bir süreçte olacaksınız. Çünkü burada zaten Satürn'le de biraz gölgelenme var. Yine Satürn'e yapmış olduğu kare devam ediyor olacak. Her ne kadar böyle artık oradan çıkmaya başlasa da burada trafikte gerginlik, arkadaşlarınızla, yakın dostlarınızla, kardeşinizle, hepsiyle yan yana geleceksiniz. Hepsiyle konuşacaksınız, görüşeceksiniz ama böyle bir hafif bir tatsızlık var gibi. Burada tabii bir noktada da bu kişilerle görüşürken aslında hiç eskiden belirgin olmayan konularla ilgili bazı zorlukları net bir şekilde ortaya çıkaracak. Burada tabii sizin için paylaşımcı olmayan, işine sizin kadar özverili olmayan, kişilere sizin kadar özverili olmayan noktalarda gerginlik yaratabilir. Aman dikkat diyelim, canınız sıkılmasın sevgili akrepler. Ve 17 Aralık'ta Güneş Satürn karesi başlayacak. Demiştik ya, artık 15'inden sonra biraz böyle keyifsiz günlere geçiyor maalesef. Burada Güneş 2. evinizde ve Satürn 5. evinizde. Aslında tamamen işinize, gücünüze odaklandığınız, işinizi daha iyi bir noktaya taşımak, gelecekle ilgili plan yaptığınız bir süreçtesiniz ama parayla ilgili hala gelişmelerde böyle tıkanmalar, gecikmeler. Tabii bu ruhsal olarak sizi yoruyor, zorluyor. Bu anlamda kendinizi
pek çok şeyden mahrum bırakma enerjisine girebilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın sevgili akrepler. Bu sürelerin hepsi geçici, inanın geçici. Bunlar gezegen hareketi. Hayatınıza siz yön veriyorsunuz. Mutlaka burada hedeflediğiniz noktaya ilerlemek çok önemli olacak. Yayın enerjisi, özellikle Jüpiter size 9. evde çok güzel bir manevi güç veriyor. Retro dahi olsa buraya yükümlülükler de olsa sevgi bağlarınızı güçlendirmek ve bu alanda size fayda sağlayacak. Burada o depresif, yorgun süreçte devam ediyor olacak. Kendinizi lütfen destekleyin. Burada otorite figürleri anlaşamayabilirsiniz. İşbirlikçi olduğunuz kişilerle anlaşma zorlukları yaratabilir. Hayat bu oluyor maalesef ve zorlu bir dönem açıkçası bu 17 Aralık süreci. Ve 20 Aralık'a geldiğimizde Yay yeni ayı geliyor. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Siz sevgili akrepler ve yükselen akrepler için tam ikinci evinizde gerçekleşecek. Para yaratmak, özdeğerler, malınız, mülkünüz, kişisel projeleriniz, bunları geliştirmek, hem maddi hem manevi yönden ilerlemek yeni ayda önceliğiniz olacak. Ya yeni ayı parasal gelirleriniz, malınızda, mülkünüzü arttırmak için, denge sağlayabilmek için geçmiş konularla, ikili ilişkilerle tüm bu anlaşmaları dengelemeye başladığınız ve bu süreçte de değişen süreçte buradaki sorunları görüp ilerletebileceğiniz bir yeni ay olacak. Yeni ay size parası olmayan akrepler için para getirecek, paranızı geliştirme imkanları getirecek, işlerinizde destek sağlayabileceğiniz kişileri getirmeye başlayacak. Oldukça verimli bir yeni ay. Başkasının parası, dışarıdan gelen paranız, bunları yönetmek, fikirleriniz, kazancı büyüteceksiniz sevgili akrepler. İşlerinizi büyütüyorsunuz, çok güzel. Öte yandan tabii ki bu yeni ayın gölgeli kısmı Satürn ve Neptün'le gölgeleniyor olacak. Bu da kendi yeteneklerinize güvenmekte, etrafınızdaki kişilerden onay almakta, gelecekle ilgili yapacağınız bu planlarda acaba doğru plan mı yaptım, yapmadım mı? Bu gibi noktalarda çelişkiler yaratabilir. Merkür yine burada ay düğümleriyle kare olacak. Bu tabii ki kafa karışıklığı, çelişkiler, istediğiniz destekleri tam olarak sağlayamama, etrafınızdaki kişilerle yapacağınız işle, iş ortaklıklarıyla bunlarla çok yoğun bir süreç içinde olacağınızı anlatmakta. Tabii burada olabildiğince o Satürn ve Neptün'ün gölgelenmesine dikkat etmek önemli. Hayat test sınavları dediğimiz yer buradan geliyor olacak. Öncelikle yaşamınızda değiştirmek istediğiniz konular, sorumluluklarınız, yaşamdan keyif alma noktalarında ne emekler verdiniz? Buna rağmen gecikse de bu sabrınızı devam ettirebilecek misiniz? Burada hayal ettiğiniz konulara ne kadar yaklaştınız? Hani o Neptün'ün anlattığı konular yine bu yeni ayın içinde olacak. Fakat burada Jüpiter'i takip edeceğiz sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Burada Jüpiter yayı, o yayın iyimser enerjisine, coşkulu enerjisine, parada bardağın dolu tarafına bakarak enerjimizi yükselterek parayı çekiyor olacağız. Hem maddi hem manevi yönden strateji yaparak, uzun vadeye yayarak, işte bu zorlukları görerek, bunları bilerek ilerleyeceğimiz çok güzel bir yeni ay sizlerle olacak. İkinci evde Güneş de burada, ya ay da burada. Değişen durumları, kişileri görüyor olacaksınız ve bunlarla ilgili geniş perspektiften bakarak, sorgulayan bakış açılarıyla düzenlediğiniz bir yeni ay. Evet, ikili ilişkilere bakalım. İkili ilişkilerde de oldukça verimli. Yeni kişiler, işte farklı insanlar, farklı ortamlar, bunlara girebilirsiniz. Tabii ki burada Merkür demiştik ya, ay düğümleriyle kare yapıyor. O yüzden biraz böyle o geçmiş korkular, geçmiş hesaplaşmalar, iç sesiniz böyle bir tırmalıyor gibi olacak ama sakın onu şey yapmayın. Zaten duygusal anlamda biliyorsunuz aşina olduğunuz duygular, bunların hepsi geride kalacak, unutmayın. 2025 Aralık kapatıyor olacağız. Belki biraz ufak molalarla bu ikili ilişkilerdeki problemler çözülmüyorsa belki minik minik adımlarla günlük yaşamınızda bunları değiştirmeye yönelebilirsiniz. Bu tabii ki yeni ay, özellikle bu ay içinde değişen son revizeleri tamamladığımız da bir ay olacak. Zaten yeni ay biliyorsunuz tohum atma zamanı. İkili ilişkilerde istediğiniz noktaya gelmesini istediğiniz konularla ilgili tohumlar atmaya başladınız. Evet, bu kişi böyle ikili ilişkilerde değiştiremiyorum, o zaman ben kendimle ilgili değişiklikler yapayım dediğiniz noktada olacaksınız. Yapın değişiklikleri sevgili akrepler, korkmayın, sizi ilerletecek. Burada tabii ki bir anda yapamadığınız noktalar
çalışmalar ufak ufak istikrarlı, kararlı biçimde ilerletebileceğinizi gösteriyor. Burada şimdi gelecekle ilgili dedik, buraya hedefleri lütfen devam ettirin. Bardağın dolu tarafında olun. Burada düşünceleri ortaya çıkartmak, işinizle ilgili o somut parasal değerleri evinize avucunuza alabilmek önemli olacak. Alacaksınız, merak etmeyin. Ve sağlık konularında ileride tabii ki 2026'da, bu 2025 kapanıyor ama minik adımlarla buraya lütfen ilerleyin. Sağlık konularında şöyle bir bakalım. Sağlık Yay burcunda tabii ki ateşli hastalıkları sembolize ediyor. Satürn Neptün'de gölgeleniyordu. Kalp sağlığı, aşırı yorgunluk, bedeninize yüklenmemek, zaten yılbaşı gelmeye başlıyor. Burada kendinize lütfen dikkat edin. Bu yükselen etkiler tabii ki sakarlar, kazalar, bunlar da etki alanında olacak. Günlük hayatta halledeyim, hızlıca çözülsün dediğiniz konulara lütfen çok dikkat. Geçmiş kronik rahatsızlıklarınız varsa özellikle kemikler, eklem diyecektim, kemer oldu. Eklem, kemik, işte bedende tutulmalar, burada boyun, işte sırt, bu gibi noktalarda lütfen dikkat edin. Ve özellikle bağışıklığı güçlendirmek bu Aralık ayının sonunda çok çok etkin. Belli ki yine böyle bir salgın hastalık, ateşli hastalık gibi bir bedeni halsizleştiren, yoğuran bir durum oluşabilir. Onu gösteriyor ve göz ve göz sorunları demiş sizin için. Eğer yoğun saatler çalışıyorsanız lütfen gözünüzü dinlendirmeyi, şöyle yeşillik bir alanınız varsa bakmayı lütfen unutmayın. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ve 21 Aralık. Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık fikirleriniz, işleriniz, yakın çevreyle görüşmeniz, üretkenliğiniz arttığı bir dönemde olacaksınız. Çok güzel, liderliğiniz ön plana çıkmaya başlıyor sevgili akrepler. Daha böyle işinizi ilerlettiğiniz, hızlanan bir gündemde olacaksınız. Ve 24 Aralık Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Tamamen Oğlak stellium oluşuyor 3. evinizde. İşiniz, gücünüz, arkadaşlarınız, yakın çevreniz, güzel etkileşimler içindesiniz. Hareketli. Burada biraz Neptün'den tabii kare alıyor demiştik. İdeallerinizin dozunu arttırabilir. Kendinize çok yüklenmeyin lütfen. İşi çok fazla, çalışma hayatına dikkat. Ayın artık, yılın sonu geldi. Burada pek çok konuda bazı uğraşıları da eleyebilirsiniz. Bazı yatırımlarınızı, bazı arkadaşlıkları, bazı geçmişte belki uyum sağlayamadığınız noktaları, sevgi bağlarınızı köklendirmek adına bazı noktalarda mesafeler de verebilirsiniz. Yakın çevrenizde evet yakın ilişkiler olacak ama duygusal anlamda buraları arındırdığınızda bir süreçte olacaksınız sevgili akrepler. Ve 30 Aralık dedik. Mars ay düğümleriyle olumlu bir şekilde ilerliyor sevgili akrepler. Mars biliyorsunuz Oğlak'ta, sizin yönetici gezegeninizde ve 3. evdeydi. Fikirleriniz, planlarınızı yükseltiyordu. Eylemleriniz, girişimleriniz artıyor olacak. Çok güzel, ay düğümleriyle de uyumlu. Karmik ve kadersel anlamda dediğimiz bazı kişilerle yine yan yana gelme, karşılaştırma, sizi böyle yakın çevrenizle ilgili aktif bir rol oynayacağınız bir süreçte olacaksınız. Bu sürede tabii ki Mars burada olduğu için biraz böyle dinamik etkiler, anlaşmalarda kuvvetli, böyle hareketli bir süreç. Bazı kişilerle ilgili hem hareketli hem de aynı zamanda anlaşmalarda böyle güçlükler de çıkartabilecek bir hali var. Biraz böyle hareketli, yıl sonu kapanışında biraz böyle bir şeyleri artık harekete doğru soktuğunuz bir süreçte olacaksınız. Ve Merkür ayın sonunda, Aralık ayının sonunda tam yılbaşı gecesine doğru artık Satürn'le iyice kare yapmaya başlayacak. Bu da tabii ki artık tamamen yatırımlar, planlar, projeler, kağıt, evrak işleri, alacaklar, verecekler, bunlarla ilgili bir sanki yavaşlama, aksama, biraz böyle gecikme yaratabilen bir süreç. Zaten artık yılbaşı sürecinde olacağız biliyorsunuz. Bu sürede adeta sanki iletişiminize çok dikkat, biraz daha böyle sakin, biraz daha o planları oturtmada, uzun vadeye yaymada beklemekte fayda var diyor. Sanki böyle dilediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz. Hani ayın sonunda da böyle yolculuk, kısa bir yer, şunu yapayım bunu yapayım gibi şeyler diyorsanız yılbaşı üstü böyle sanki biraz böyle bir ertelenme havası, biraz böyle dilediğiniz gibi olmama mı diyeyim, ayın sonunda biraz böyle bir etki var. Bunu artık biliyorsunuz. Buna göre programınızı yapın sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Güzel bir yıl diliyorum. Bolluğu bereketiyle gelsin. 2-8 aksınıza çok yoğunlaştı bu Aralık ayı. Belli ki parasal alanda böyle bir değişim rüzgarları esiyor. Orada paranızı daha da güçlendirmek adına hareket ediyor ve bazı zorluklarla mücadele ettiğiniz bir dönemi simgeliyor burası. Tabii ki azmi, kararlı, motivasyonunuzla burayı güzelliklerle harika bir şekilde verimli hale getirebilirsiniz.
göstererek ilerleteceksiniz sevgili akrepler. Ve yıl sonu olumlaması ve aynı zamanda yeni yıl için sizlere sevgili akrep burçlarına bir olumlama hazırladım. Dilerseniz bunu sonradan dinleyebilirsiniz veya bu önümüzdeki 2026 için şans getirmesi anlamında yapabilirsiniz. Evet, Akrep Burcu Aralık 2025 ve 26 yılı için olumlama. Derinlerimde saklı olan gücü yeniden hissediyorum. Geçmişin gölgelerini sevgiyle bırakıyor, içsel dönüşümünün ışığına adım atıyorum. Maddi manevi değerlerimi yeniden yapılandırıyor, öz değerimin farkına varıyorum. Emeğimin karşılığını almaya, bolluğu ve güveni hayatıma çekmeye hazırım. Korkularım bana rehberlik ediyor. Onları dönüştürerek cesaretimi büyütüyorum. Her zorluk içimdeki potansiyeli ortaya çıkartan bir öğretmen. Ben değişimin efendisiyim. Yıkımda bile yeniden doğmayı biliyorum. Ben akrebim, küllerimden doğar, ışığımı karanlığın içinden doğururum. Evet, sizler Akrep Burcu gerçekten bu karanlıklar içerisinden ışığı doğuran insanlarsınız. O yüzden mücadeleniz bitmesin. Güzellikler, bolluklar ve bereketler sizinle olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.